Yeni bir seyahat vlogundan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Kuşadası'ndayız. Kuşadası'nda arkamda gördüğünüz kruz gemisiyle birlikte 7 gün boyunca tüm Yunan adalarını neredeyse geziyoruz. Bakalım bu macerada biz neler bekliyor. Şimdi hemen hızlı gemiye bineceğiz. O yüzden açıklamayı burada yapmayacağım. Daha sonra yapacağım. Hazırsanız şimdi tatilimiz başlasın. Evet, şimdi gemimizin içine bindik. Gemiye binerken pasaportları alıyorlar. Şöyle bir ID kart veriyorlar. Bunlarla 7 gün boyunca geziyorsunuz. Her yere bununla giriyorsunuz. Bu sizin artık pasaportunuz oluyor. Şimdi hazırsanız gelin bir oda turu yapalım hemen. Bizimki şöyle bir iç kabin. Gördüğünüz gibi şöyle çift kişilik bir yatağı var. Burada böyle bir oturma alanı var. Ondan sonra burada böyle bir hem çalışma hem de makyaj alanı var. Şu arkada hemen şöyle arkadaşım bana yardımcı olursa... Bakın şurada da şöyle hemen geniş dolaplar var. Onları içini göremeyeceğiz. Biraz sıkışık alanlar ama olsun. Şimdi bir de hemen şöyle tuvalet ve banyo gezisi yapalım. Bakın alan bence gayet yeterli. Şimdi oda turumuzu da yaptık. Saat 6'da can yeleklerimizi alıp 7. kata çıkıyoruz. Orada gemiyle ilgili bir bilgilendirme yapacaklar. Acil durumlarda ne yapmalı, ne etmeli? Buna herkesin katılması zorunlu. Saat şu an 16:18. Saat 6'da artık gemi bilgilendirmesinde görüşmek üzere. Çok heyecanlıyım bu arada. Elim ayağım titriyor böyle. Çok güzel bir gezi olacağını düşünüyorum. Vallahi içim içime sığmıyor. Allah'ım bir de hava ne kadar sıcaksa şu halimize bakın. Buradan önce Kuşadası'na gelmişken dedik Efes'i bir görelim, Efes'i bir gezelim. Efes'i gezdik sabahtan ve bakar mısınız o kadar sıcak ki şu an hava, her yerim böyle kızardı, gözlerim kıpkırmızı oldu, yandık vesaire falan. Ama o da nasıl? Bence güzel. Şuradan şöyle bir deniz manzaramız olsaydı fena olmazdı. Ama onlar aşırı pahalı. Fiyatlarını da bu arada aşağıya yazacağım hepsini, merak etmeyin. Ekstra turlar da var, onlardan da bahsedeceğim. Genel bir bahsetme de yapacağım size. Ama şimdi değil, ilk önce şöyle bir odaya yerleşelim ondan sonra. Evet, şimdi hazır restorana gelmişken arkama da şöyle güzel bir manzara almışken hemen size biraz bu turdan bahsedeyim. Turu biz tatil sepeti üzerinden aldık. Hiçbir şekilde arkadaşlar reklam vesaire falan değil. Sadece sizlere bilgilendirme amacıyla söylüyorum. Zaten uzun süredir biz böyle bir tur arayışındaydık ama genelde Yunan adaları işte Santorini, Mikonos vesaire hani olan turlarda hep böyle yarım günlük turlar diyeyim ben size. Çünkü sabah işte atıyorum 7'de 8'de Mikonos'a varıyor. Öğlen saat 4'te falan Mikonos'tan ayrılıyor. Sadece Mikonos'ta işte atıyorum 1-2 saat ya da Santorini'de birkaç saat gezebiliyorsunuz. O bize yeterli değildi. O yüzden ben hep böyle bir tur kovalıyordum. En sonunda da Celeste Journey'nin işte bu bir haftalık turunu buldum. Gayet de mantıklı geldi. Çünkü işte bizim zaten en çok görmek istediğimiz adalar işte Mikonos'tur, Santorini'dir, işte Girit'tir vesaire, bu taraflarda böyle bayağı uzun kalıyorlar. İşte sabah atıyorum saat 8'de Mikonos'a geliyor, gece saat 12.30'da 2'de falan ayrılıyor. O yüzden bu tur bizim için mükemmel bir tur oldu. Siz de eğer hani benim gibi düşünüyorsanız mutlaka bu Celeste Journey'in işte bu gemi turunu bulup bunu satın alabilirsiniz sizler de. Gerçekten şu ana kadar iyi gidiyor her şey. Konferans sonunda toplandık. Konferans sonunda işte herhangi bir ihtimale karşı can yeleklerimizi işte hani nasıl kullanmamız gerekir, ne yapmamız gerekir onlardan bahsettiler. Güneşi şöyle diğer tarafa aldım. Ne diyordum ben ya? Şu şeyden bahsediyordum. Şimdi saat 6'da işte bizi topladılar. Herhangi bir ihtimale karşı işte can yeleklerimizi nasıl giymeliyiz, nasıl işte afet anında neler yapmanız bilmem ne gibi. Bunlarla ilgili bilgilendirmeler yaptılar. Ardından işte tur içerisinde alınacak olan ekstra turlar. İşte Santorini için, işte Mikonos için, Milos için, Atina için, Selanik için hangi turları istiyorsunuz bunları alabiliyorsunuz. Toplu da alabiliyorsunuz. Bunların bir de fiyat listesi var. Onu da size göstereyim. Unutmazsam onu da çekeceğim gidince. Aklınızda bulunsun diye. Biz Atina ve Selanik turunu almamayı tercih ettik. Çünkü zaten Atina'yı artık kaç kere gezdik, Selanik'i kaç kere gezdik. O yüzden dedik ki hiç buna para vermeye gerek yok. O yüzden sadece Santorini, zaten Girit turunu bu arada hediye ediyorlar. Santorini, Girit, ondan sonra Mikonos, bir de Milos. Bu turlara katılacağız. Diğer Atina ve Selanik turuna katılmayacağız. Oralarda kendimiz gezeceğiz. Bu şekilde
Eğer sizlerin de sormak istediği bir şeyler olursa gemiyle alakalı videonun altına yorum olarak bana yazarsınız. Ben sizi seve seve cevaplarım. Böylele heyecanlıyım. İlk defa böyle bir deneyim yaşıyoruz. Bir yandan da aklımızda Titanikler canlanıyor efendim. Şöyledir de böyledir de. O can yeleklerini giyerken hep şey olduk be. Jack, come back, Jack. Falan olduk be. Neyse şimdi artık bakalım. Evet, gemi yavaş yavaş ayrılıyor. Saat 7.30 oldu. Açık büfe restoran var burada. Açık büfe restorana geldik. Aynı zamanda alakart restoran da var. Ücretli olan restoranlar da var. Açık büfede aldığınız yemek içerisinde, atıyorum şu an ben restorandayım. Burada yemek yiyorum. Bu yemekle birlikte aldığım tüm içeceklerin hepsi alkollü alkolsüz hiç fark etmez. İçeceklerin hepsi ücretsiz. Ama onun dışında işte yemekten sonra, yemek saatinden sonra bir şeyler içmek istediniz. Ekstra ücretli, bunu zaten işte turu satın alırken orada da görüyor olacaksınız. Neyse çok konuştum. Şimdi sizi açık büfeyi gezdiriyorum. Yemeklere şöyle bir bakalım, ardından yemek yiyelim hep birlikte. Evet. İlk yemeğimiz gemideki. Arkama güneşi aldım. Şu an güzel bir manzara eşliğinde gördüğünüz gibi yemeğimizi yiyerek ilerliyoruz. Bu arada bir tane alakart restoran var burada. Eğer alakart restoranına girecekseniz, sadece erkekler için söylüyorum, uzun pantolon şartı arıyorlar. Uzun pantolon olmadan sizi restorana almıyor. Öyle bir dress code uygulaması koymuşlar. Kadınlar için hiçbir şey yok. Kadınlar istediğini giyebiliyor. Ama erkekler için sadece uzun pantolon şartı koymuşlar. Neden olduğunu bilmiyoruz ama öyleymiş. Yemeğimizi güzelce yedik. Biraz dedik ki gemiyi turlayalım. Bu gemide yok arkadaşlar. Şu an geminin basketbol sahasındayım. Ayrıca bir tenis kortu var. Ayrıca 2 tane gördüğümüz kadarıyla havuzu var. Bir tanesinin üstü açılıp kapanıyor, bir tanesi tamamen açıkta. Gazinosu var, free shop'u var, alışveriş yerleri var. Yaklaşık bir 5-6 tane, yanlış hatırlamıyorsam, restoranı var. Aklınıza gelebilecek her şey var burada. O yüzden böyle bol bol vaktinizi geçirebilirsiniz. Aynı zamanda belli bir saat aralıklarında işte tiyatro gösterileri oluyor, müzik söyleşileri oluyor, karaoke barları oluyor, bilmem ne vesaire. Aklınıza gelebilecek her türlü etkinlik var. Burada canınızın sıkılmasına imkan yok. O yüzden biz de şimdi dedik ki şöyle bir gemiyi gezelim. Bu arada spor salonu da var. Şimdi aklıma gelenleri böyle size söylüyorum. Spor salonu da var tabii ki bu gemide. Eğer kalkıp böyle bu manzarada geminiz hareket ederken sporunuzu böyle yapabilirsiniz. Çok güzel. Ben çok sevdim bu şeyi. Bir dahakine hatta düşünüyoruz ki acaba başka rotalar mı çizsek? Kruz aslında güzelmiş, bilmem ne vesaire falan. Neyse. Şimdi hazırsanız şöyle bir gemiyi turlayalım, bakalım neler var neler yok. Çekebildiğim kadarını sizinle paylaşacağım arkadaşlar. O zaman devam ediyoruz. Bu arada YouTube kanalımı takip edip beni izlemeye devam edin. Beğeni, bildirim, zildirim ne varsa hepsini açın. Hepsini yapın lütfen. Ve şimdi hadi gelin gezelim. Şimdi böyle geminin en üst katından yavaş yavaş aşağılara inip gemiyi keşfetmeye çalışıyoruz. Bir bar gördük, barlara baktık. Ondan sonra tenis ve basketbol sahalarını falan gördük. Şimdi devam ediyoruz bakalım. Günaydın, günaydın, günaydın arkadaşlar. Şimdi artık Girit Adası'na
yavaş yavaş yanaşıyoruz. Bakın şu arkamda. Hemen böyle geminin dış tarafına çıktık. Geminin diğer uç kısmına doğru gidiyoruz. Orada kahvaltı yapacağız. Kahvaltıyı da çekip göstereceğim size. Böylece bugün koşturmacalı, bol gezmeli bir gün bizi bekliyor. Bakalım neler olacak. Girit, Akdeniz'in tam ortasında tarih ve doğanın iç içe geldiği bir yer. Yunanistan'ın en büyük adası olan Girit, Minoslulardan Osmanlılara kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Adanın her köşesinde bu zengin tarih hala canlı. Burada insanlar sıcak ve misafirperver, sizi hemen kendi kültürlerine davet ediyorlar. Girit'e geldiğinizde sadece tarihi keşfetmekle kalmıyorsunuz, aynı zamanda adanın doğal güzellikleri ve samimi insanlarıyla unutulmaz anılar biriktiriyorsunuz. Evet, şimdi gemimiz Heraklion'a yanaştı, yani Türkçe ismiyle Kandia'ya yanaştı. Buradaki ilk durağımız Arkeoloji Müzesi'ni. Şimdi hazırsanız Arkeoloji Müzesi'ni geziyoruz. Ardından yeme içme duraklarıyla, gezme duraklarıyla devam edeceğiz. Heraklion Arkeoloji Müzesi, Girit'in en önemli ve kapsamlı müzelerinden biri olarak adanın zengin tarihine ışık tutuyor. Knossos Sarayı'ndan getirilen freskler, çömlekler, bronz heykeller ve diğer tarihi eserler burada sergileniyor. Müze, adanın kültürel mirasını anlamak ve keşfetmek isteyenler için mutlaka görülmesi gereken bir yer. Evet, şimdi de Heraklion'un en meşhur alışveriş caddesinden bir tanesi olan Dedolu'dayız. Burayı şöyle bir turluyoruz, ardından gezimize devam edeceğiz. Evet, şimdi şehrin bir diğer önemli noktası, gördüğünüz gibi Aslanlı Çeşme'deyiz. Bu çeşme Venedikliler zamanında şehrin su ihtiyacını karşılamak için yapılmış olan bir çeşme. Böyle etrafında da güzel güzel kafeler var. Ayrıca gölgelik de burada böyle kafelerde oturup serinleyebilirsiniz. Yunan kahvelerinizi yudumlayabilirsiniz. Evet, Aslanlı Çeşme'nin bir diğer tarafında da Aziz Marco'ya adanmış olan, yine Venedikliler tarafından yapılmış Aziz Marco Kilisesi. Burayı da geldiğinizde ziyaret edebilirsiniz. Osmanlı zamanında burası camiye çevriliyor. Daha sonrasında caminin minaresi yıkılıyor, tekrardan kilise haline alıyor. Hemen şu sağ tarafta geldiğinizde, şu kısımda gördüğünüzde cami zamanından kalma minarenin artık en son kalan kısmı. Çünkü Osmanlı'dan sonra tekrardan ele geçirildiğinde minareleri yıkıyorlar. Minareden tek kalan bölüm de burası. Şimdi aşağıya meclis binasının oraya doğru devam ediyoruz. Evet, şimdi meclis binasına geldik. Burası da yine Venedikliler tarafından yapılmış olan bir bina. Zamanında yine meclis binası olarak kullanılıyordu. Arka tarafı cephanelik olarak kullanılıyordu. Şimdi de artık Girit Belediyesi'nin diyelim, Girit Belediyesi'nin binası olarak kullanılmakta. Burası da böyle. O zaman gezimize devam ediyoruz. Bu arada bu caddeden böyle direkt dümdüz aşağıya indiğinizde hemen sahile iniyor. Sahile indikten sonra da hemen sağ yaparsınız eğer eski Venedik limanına ulaşabilirsiniz. Şimdi biraz şöyle buraları gezelim, daha sonra yukarıya doğru devam edelim. Artık en son gemiye doğru giderken bu caddeden böyle aşağı ineceğiz. Venedik limanını da görerek artık gemimize doğru devam edeceğiz. Evet, kısa bir mesafe sonrasında hemen caminin oraya geldik. Bu aşağı size söylediğim gibi hemen denize çıkıyor. Burası da buranın en büyük alışveriş merkezlerinden bir tanesi. Zaten bir tane alışveriş merkezi var burada, Honda Center. Yine burada alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Öyle Yunanistan'da çok fazla zaten AVM'lerdir vesaire falan, onlar yok. En büyükleri de işte böyle gördüğünüz gibi şeyler. Şimdi hazırsanız Vezir Camii'ne doğru devam edelim. Bir de Vezir Camii'ye bir bakalım şöyle. Evet, şimdi Vezirpaşa Camii'ne geldik. Burası da Osmanlı döneminde yapılmış olan bir cami. Tabii şu an kilise olarak kullanılmakta. Caminin minareleri yok, zamanında yıkılmış ama caminin hemen sağ tarafına doğru gittiğinizde orada camilerde olan hilal işaretlerini görebiliyorsunuz. Şimdi gelin bu Vezirpaşa Camii'ni birlikte gezelim. Daha doğrusu kiliseyi gezelim.
Evet, şimdi de 1866 Caddesi'ndeyiz. Burası böyle bizim biraz Eminönü'ne benziyor. Hediyelik eşyaları vesaire bulabileceğiniz, işte zeytinyağları alabileceğiniz, baharatlar alabileceğiniz, magnetler, çantalar, hediyelik tüm eşyaları alabileceğiniz bir yer burası. Bu caddenin ismi de 1866 Caddesi. Osmanlılara karşı olan isyandan dolayı bu caddeye 1866 ismi verilmiş. 1866'da Osmanlı'ya karşı bir isyan ediyorlar. O yüzden de onu taçlandırmak için, o zaferi taçlandırmak için bu caddeye de 1866 Caddesi adını vermişler. Evet, şimdi şöyle bir baharatçıya geldik. Hediyelik eşyalar da satıyor aynı zamanda. Bu adada bir sürü 10.000'den fazla bitki yetişiyor ama burada en önemlisi Diktamos denilen bu dağ kekiği. Bakın hemen şöyle yazılıyor. Şu da görüntüsü. Yemeklerde çok iyi bir aroma verici olarak kullanılır. Aynı zamanda hastalandığınızda bunu suyun içerisine atıp demleyerek balla birlikte karıştırdığınızda hastalığı hemen geçirdiği söyleniyor. O yüzden gelmişken dedik ki biz de bunu deneyelim, alalım. Fiyatı da 2,60 euro. Şöyle bir büyük paket. Evet, buraya geldiğinizde bir diğer denemeniz gereken rakı. Bizim rakı gibi düşünmeyin. Böyle içerisi ballı, tarçınlı böyle bir şey. Burada tadına da baktırıyorlar. Tadına baktık, beğendik, biz alalım dedik. Biraz daha böyle tadı Yager'e benziyor. Ama geldiğinizde bunu da mutlaka deneyin. Böyle hem büyük şişeleri var, hem orta hem de böyle küçük şişeleri var. Onları alabilirsiniz. Evet, şimdi bu Aslanlı Meydanı'nın hemen karşısında olan Kirkor'a geldik. Kirkor'da bugaça deniyoruz. Şöyle hemen göstereyim size. Bakın şöyle bir şey. Bizim biraz Laz böreğini andırıyor. Yine içi kremalı, altı üstü böyle işte çıtır baklava hamuru gibi düşünebilirsiniz onu. Üzerine de tarçın ve pudra şekeri sıcak olarak servis ediyorlar. Bakın hemen şöyle, videosu da geliyor zaten, sizin için çektim. Hazırsanız tadına bakalım. Bunu Selanik'te deneyemedik. Selanik'te çok meşhur bir yer vardı. Bu turumuzun içerisinde Selanik de var. Eğer olursa Selanik'e, oraya gidip denemek istiyorum ama burada da bulmuşken deneyim dedik. Çünkü bu arkamda görmüş olduğunuz Kirkor'da bayağı meşhur diye söylediler. Şimdi şöyle, sol elimde yemek yemeye alışkın değilimdir. Bakalım yiyebilirsem. Bu arada bence güzel. Çıtır çıtır, içerisindeki kreması vanilyalı, çok fazla tatlı değil. Tarçın ve pudra şekeriyle mükemmel bir tatlı olmuş diyebiliriz. Yanına bir de hemen her yerde olduğu gibi Yunanistan'da su getiriyorlar. Gerçekten güzel ya. Kreması falan bayağı başarılı. Nice. Dedik ki bir de kahvelerden denemediğimiz hiçbir şey kalmasın. Yunanistan'a geldiğinizde denemeniz gereken 3 tane kahve var. Freddo Espresso, Freddo Cappuccino, sütlü olan ve tabii ki bizim de çok sevdiğimiz Frappe. Bu 3 tanesini Yunanistan'a geldiğinizde mutlaka denemeniz gerekiyor. Yunanistan'da her kafede bunlardan vardır. Olmayan kafe yok. Öyle diyeyim size. Bunları her yerde bulabilirsiniz. Bu böyle Americano'nun buzlandırılmış hali, yani soğutulmuş hali. Freddo Espresso, bir de Freddo Cappuccino var. Bu da Americano'nun süt köpüğü ekletilmiş hali. Ondan sonra zaten bu Frappe'de işte böyle kahveyi suyla ve şekerle köpürtüyorlar. Üzerine su ve buz ekleyerek hazırladıkları bir kahve. Böyleli Yunanistan'a geldiğinizde sizler de bunu deneyin. Evet, şimdi Girit mutfağını deneyimlemek için bu arkamda görmüş olduğunuz Peskese'ye geldik. Bakalım Girit lezzetleri nasılmış? Evet, şimdi yemeklerimizi sipariş ettik. Şöyle, bu adaya özgü mantar söyledik. Yanında böyle yoğurtla servis ediyorlar. Mantar da anladığım kadarıyla petimezi dedikleri böyle üzümden yapılmış
böyle sirke ile pekmez arasında bir şey kullanıyorlar sosunda. Şimdi mantarımızı anlattık. Sıra geldi Dako salatasına. Dako salatası da hemen size şöyle göstereyim. Arpa peksimeti kullanıyorlar. Altında arpa peksimeti var. Üzerinde rendelenmiş domates, buraya özgü bir peynir. Üzerine zeytinyağı, kekik, tuzla tatlandırıyorlar. Bir de kapari ve zeytin de kullanmışlar burada. Bu da Girit'e geldiğinizde denemeniz gereken bir lezzet. Şimdi bir diğer yemeğimizde buranın yerel kuzularından yapılan bir yemek. Hemen size şöyle göstereyim. Biraz sıcak çünkü. Bakın şöyle pirinçli, işte etli vesaire falan. Bunun da bir özelliği, altında pilaf dedikleri bir pilav var. Pirinç, yani pilav diyelim biz ona. Pilavı zaten adı da. Et suyuyla böyle yapılıyor. Biraz daha böyle bizim pilavdan daha çok içerisinde böyle sulu sulu bir pilav gibi düşünebilirsiniz. Ortasında, yani üzerinde böyle kuzu var. Kuzuyu da yavaş derecede pişirmişler. Uzun süreli pişmiş. Üzerinde de buranın yine Girit Adası'nın meşhur bir peyniri var. Bunu da bu şekilde servis ediyorlar. Hemen zaten şimdi görüntüsü de geliyor. Nasıl olduğunu da göstereceğim. Ardından hepsinin tadına bakacağız. İlk olarak mantarı deniyorum. Bakalım mantarın tadı nasılmış. Tatlı, biraz tatlı. Ondan sonra sirkeli. Yani wow değil ama fena da değil tadı. Biraz böyle istiridye mantarını andırıyor. İçi biraz sulu sulu bir mantar. Yani şimdi salatamızın tadına bakıyoruz. Altındaki arpa peksimeti dedikleri bayağı yoğun ve ıslanmamış kısımları biraz sert. Ama bu arada bir şey diyeceğim. Girit'in zeytinyağı güzel diyorlardı ya, şu an bu salatada zeytinyağını buram buram hissedebiliyorsunuz. Ama öyle Dako salatasının da wow bir özelliği yok bence. Ama bu altına peksimet koyma olayı fena bir fikir değil. Şimdi bir de şu lentli olan yemeğimizin tadına bakalım. Et sulu pilavımız, üzerinde uzun süre pişirilmiş etimiz ve üzerinde de buranın meşhur peyniri. Bu yemekten umutluyum. Bu arada bu güzel. Bizde hani tandır yapılır ya, tam olarak öyle bir tadı var. Biraz daha böyle peynir, ekşilik katmış bu tadın içerisine. Şu ana kadar en lezzetlisi bu. Salatayı da yedikçe seviyorsunuz ya. Salatanın da öyle bir şeyi var. Tam böyle hani salata deyince biraz daha fresh böyle bir şeyler istersin ya. Bunda öyle bir şey yok. O zaman yemeklerimizi de anlattığımıza göre ben biraz daha karnımı doyurayım. Ondan sonraki durağımızda görüşmek üzere. Evet, şimdi hesabımızı istedik. Tabii ki de her Yunan restoranında olduğu gibi hesaptan önce tatlı geliyor. Ondan sonra hesap geliyor. Tatlıları her zaman ikram olur. Bir de yanında şöyle bir içecekle de gönderdiler tatlıyı. Tatlı bu arada halva. İrmik halvası. İzmirmiye benzer ama daha sulusu. Evet, şimdi Heraklion'daki bir diğer durağımızda Venedik Kalesi. Burası Venediklerin zamanında yaptırmış olduğu bir kale. Daha sonra Osmanlı için de bu kaleyi savunma amaçlı kullanmışlar. Neden burada sürekli Venediklilerden bahsediyoruz? Biraz da ondan bahsedeyim. Aslında Venedik şu anki bildiğimiz şeyiyle birlikte bir şehir olarak gözüküyor ama aslında eskiden Venedik İmparatorluğu'ydu. O yüzden Venedik İmparatorluğu'nda en önemli yerlerinden bir tanesi de Girit Adası'ydı. O yüzden işte Venedik sarayları var, Venedik kaleleri var. İşte Venediklilere ait bir sürü eserin olmasının nedeni aslında zamanında Venedik İmparatorluğu'nun bir bölgesi olmasından dolayı burası. O yüzden Venedik eserleri çok fazla bulunuyor burada. Osmanlı bu adayı Venediklilerden aldı. Yani Yunanlardan almadı, Venediklilerden aldı. Girit Adası'nın surları o kadar kalın, o kadar büyükmüş ki Osmanlı burayı 21 ya da 22 sene boyunca kuşatmaya çalışmış. 22 senenin sonunda mı ne?
Artık Venedikliler demişler ki kaleye beyaz bayrak çekmişler. Bir yandan da veba salgınıyla uğraşırken kaleye beyaz bayrak çekmişler. Demişler ki gelin anlaşalım. Anlaşma sonucunda Venedik valisi gidiyor Osmanlı ile görüşüyor. Osmanlı o şekilde bu adayı alıyor. Buradaki işte Venedikliler de istediğiniz her yere gidebilirsiniz diye onları da buradan gönderiyorlar. Yani aslında savaşla kazanılmış bir ada değil. Tam tersine anlaşma yoluyla Osmanlı'nın kazandığı bir ada olarak da tarihçesi var. Böylece şimdi eğer bir kalenin içerisinde gezebilirsek kalenin içerisini gezeceğiz. Ardından tekrardan gemimize devam edeceğiz. Bu arada gemiyle ilgili de şöyle bir bilgi vereyim. Şimdi isterseniz otobüsler saat 1.45'te Arkeoloji Müzesi'nin önünden kalkıp gemiye doğru gidiyordu. İsterseniz o zaman gidebilirsiniz. Gemide yemeğinizi yiyip tekrardan çıkabilirsiniz. Ya da bizim gibi istediğiniz bir saatte gidebilirsiniz. Aynı zamanda istiyorsanız yine eğer gemi limana bu şekilde yanaştıysa gemiye istediğiniz kadar girdi çıktı yapabiliyorsunuz. Hiçbir problem olmuyor. Şimdi merkezden yani şu an bulunduğumuz yerden 15 dakika yürüyerek gemimize doğru devam edeceğiz. Ama ilk önce bir kaleyi gezelim bakalım neler varmış neler yokmuş. Kaleyi şansımıza gezemedik. Kale sadece salı günleri kapalıymış. Bugün de şansımıza salı. Kaleyi gezemeden şimdi devam ediyoruz artık gemimize doğru. Bakın gemimiz nerede? Dur bakayım. Gemimiz buradan gözükmüyordu. Şuradan, şu geminin arka tarafında bak. Şurada kalıyor gemimiz. Evet, şimdi oraya doğru devam ediyoruz. Evet, gemimize bindik. Ondan sonra dedik ki böyle havuzun olduğu bölüme çıkalım. Hem biraz şöyle bilgisayarlarımızla çalışalım, internet burada çekiyorken. Hem de dedik havuza girip çıkarız vesaire falan. Şu an saat 6.30 oldu. Gemimiz yavaş yavaş hareket edecek gibi öyle bir şey var, hummalı çalışma var. Evet, şu an itibariyle gemi çalışmaya başladı ve hareket ediyoruz. Bu gece gemide seyahat ediyoruz. Ardından yarın sabah Santorini'de uyanacağız. Santorini'ye sabah 7-8 gibi varıyoruz. Akşam da saat 12 gibi ayrılıyoruz Santorini'den. Santorini turu aldık. Dün size bahsetmiştim işte bu turlar vesaire falan olacak diye. Onlardan aldık. Santorini, Mikonos ve Milos için. Bakalım şimdi yavaş yavaş hareket ediyoruz. Biraz size geminin havuz bölümünü göstereyim. Ondan sonra artık Girit Adası'ndan ayrılıp Santorini Adası'na hello diyeceğiz. Evet, odaya gittik, üstümüzü değiştirdik güzelce. Şimdi restorana geldik. Bugün açık büfe değil, restoranda yemek yiyoruz. Daha önce bahsetmiştim size, bu restoranda yemek yiyebilmeniz için erkeklere kıyafet zorunluluğu var. Yani burada şort değil, pantolon giymeniz gerekiyor. Pantolonlu olan herkesi alıyorlar. Direkt zaten hemen pantolona bakıyorlar. Acaba hani şort mu vesaire falan mı giyildi diye. Böylece şimdi burada her gün farklı menü çıkıyor. Bugün de işte kurbağa bacağı vardı. Böyle bir dumpling çorbası var. Starter var, kurbağa bacağı var kızartılmış. Ondan sonra işte karidesli pilav vardı. Ondan sonra daha değişik yemekler de var bu şekilde. Oradan istediğinizi seçip istediğiniz kadar yiyebiliyorsunuz. Yani atıyorum karidesli pilavda 10 kere yemek istediğiniz 10 kere de sipariş edebiliyorsunuz. Burada sadece su dışındaki diğer içecekler ücretli. Onun dışındaki her şey ücretsiz, istediğiniz kadar yiyebiliyorsunuz. Böylece şimdi de yemekleri göstereyim. Daha sonra bakalım bugün akşam tekrardan eğlenceler var. Onlara katılmayı planlıyoruz. Bakalım hangisine katılacağız, neler yapacağız. Şu anda yola çıktık zaten. Yarın sabah Santorini'de olacağız. Santorini'ye doğru devam ediyoruz. Şimdi günaydın herkese. Santorini'ye gitmek için teknelere bindik. Gemimiz maalesef ki limana yanaşamadı. Denizin ortasında kaldı. O yüzden şimdi ufak teknelere bindik. Arkamızda gördüğünüz gibi Santorini var. Yaklaşık bir 5 dakikalık mesafeli Santorini'ye devam edeceğiz. Böyle bakalım biz neler bekliyor bugün. Gece saat 12'ye kadar Santorini'deyiz. Şu an saate bakıyorum.
Bir saniye saate bakamadım. Şu an saat tam olarak 8. Gece saat işte 12'ye kadar buradayız. Saat 12.30'a kadar sürüyor tur. 12.30'dan sonra da turdan ayrılıp artık kendiniz ne yapmak istiyorsunuz? İster denize, ister plaja gidebilirsiniz, ister kendiniz gezebilirsiniz. Onlar size kalmış. Böylece o zaman Santorini gezimiz başlasın diyorum ve şu an gemiden ayrılıyoruz. Evet, artık Santorini'ye ayak bastık. Bakın şu arkamda görmüş olduğunuz tekneyle geldik. Şimdi burada otobüslerimiz bekliyor. Otobüslere binip oradan adayı gezmeye devam edeceğiz. Ama Santorini gerçekten ulaşımı zor bir ada. Bunu biliyorduk. O yüzden böyle ekstra turları vesaire aldık. Haberiniz olsun. Santorini, Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki en ünlü adalarından biri. Beyaz badanalı evleri, mavi kubbeli kiliseleriyle muhteşem gün batımlarıyla tanınıyor. Santorini hem romantik bir kaçamak hem de tarih ve doğayla iç içe bir deneyim sunuyor. Santorini aslında volkanik adalar grubunun bir parçası. Bu volkanik geçmiş adaya karakteristik manzarasını da kazandırmış. Yaklaşık 3600 yıl önce gerçekleşen büyük bir volkanik patlama adanın ortasında kalan büyük bir kaldera oluşturmuş ve bu kaldera denizle dolarak Santorini'nin bugünkü çarpıcı manzaralarını yaratmıştır. Bugün bu kaldera turistlerin teknelerle ziyaret ettiği popüler bir noktadır ve adanın panoramik manzaralarına hayran kalmanızı sağlar. Santorini bu volkanik mirasıyla hem doğal güzellikleri hem de tarihi derinliğiyle büyüleyici bir adadır. Evet, şimdi Megalohori denilen bir kasabasına geldik. Burayı geziyoruz. Buradan sonra İya köyüne doğru devam edeceğiz sanırım. Burası güzel, sessiz, sakin bir köy. O yüzden bu sessizliğin, sakinliğin tadını çıkarın dedi tur rehberimiz. Çünkü diğer tarafta inanılmaz dolu, inanılmaz yoğun dedi. Şimdi buraları keşfediyoruz. Ardından gezimize devam edeceğiz. Yani aşırı sıcak ve aşırı kalabalık gerçekten. Doğru düzgün o 3 kubbeli, işte 3 mavi kubbeli şapelle fotoğraf çekilmek bayağı burada zor. Şu an gördüğünüz gibi bakar mısınız kalabalığa nasıl gidiyor arkaya doğru. İnşallah gidecek. Biz böyle bekleyemedik çok fazla. Hemen dedik ki oradan geri dönelim. Ondan sonra hola. Bakın burada da fotoğraf çekilmek istiyorsunuz. Hemen şu bakın. Şurada Jelevri yazıyor, kuyumcu. O kuyumcunun oradan girdiğinizde, Aleksandros kuyumcusundan girdiğinizde orada güzel fotoğraf çekilebilirsiniz. Şimdi biz Tire'ye geldik ama Tire'ye gelmişken yani bu taraflar çok büyük, o yüzden ne yapalım nasıl edelim derken şu arkamda görmüş olduğunuz yeri gördük ve dedik ki buradan acaba bir tur var mıdır? Get Your Guide üzerinden baktık, bulamadık. Sonra ben buraya geldiğimizde burayı görmüştüm, dedim acaba soralım var mıdır diye. 15 dakika sonra dedi ki bir turumuz var. Hemen size gösteriyorum neresi olduğunu. Bakın gemimizin ismi Lamia. Hemen şurada saat 1.30'da başlıyor. Akşam 9'da bitiyor. Bizim gemi saat 12'de hareket edeceği için o yüzden bu tur bize uyuyor. Normalde diğer gemiler 3-4 günlük olan gemiler burada saat 9'da 8.30 gibi falan gittiği için uymuyordu ama bizimki 12'de gideceği için uyuyor. O yüzden bakın hemen şurada başlıyor. Şuradan bizi alacak. Şu noktadan buradan buraya getiriyor. Adanın diğer tarafına bu Red Beach'lerin olduğu yere oradan geliyor. Ortadaki volkanik yerlere burada hem yüzme molası veriyor. Ardından buraya geldiğinde burada da yüzme ve gezme molası veriyor. Daha sonra buradan dönüyor. Gün batımını izliyorsunuz. Sonra tekrardan bu eski limana, yani cable'ın olduğu, teleferiğin olduğu limana bırakıyor sizi. Zaten biz de teleferiğin olduğu limana gelip oradan da gemiye gitmemiz gerekiyordu. O yüzden bizim için mükemmel oldu bu. 185 euro verdik kişi başına. Böyle saat 9'da akşam bitiyor. Hem plajları gezmiş oluyoruz, hem yüzme turu yapmış oluyoruz, hem adayı görmüş oluyoruz. Hem de burada kendimiz gezmeye kalksak ya da denize falan girmeye kalksak buradan otobüsler kalkıyor. Red Beach'in oradan işte yarım saat 40 dakikada gidiyor. Oradan beach bulacaksınız, oradan geleceksiniz vesaire falan, çok uzun işler. O yüzden bu bizim için mükemmel oldu. Buradaki hem işte red plajları görüyorsunuz hem de volkanik diğer plajları da görebiliyorsunuz. Bu turla birlikte tabii gelmeden önce ayarlarsanız
daha iyilerini bulabilirsiniz ama biz anlık olarak bu turu bulduğumuz için böyle sizi de bilgilendirmek istedim. Nasıl ama? Bizi götürecek teknemiz geldi gördüğünüz gibi. Şimdi buna biniyoruz. Akşama kadar bununla birlikteyiz. Bu arada hesapladık, eğer burada bir şeyler yiyip içsek, oradan oraya gitsek, plaja girsek, plaja vesaire ücret versek, çünkü biliyorsunuz Santorini ve Mykonos pahalı adalar. Neredeyse aynı fiyata gelecek, hatta belki daha fazla para verecektik. Şu an bayağı uyguna geldi diye düşünüyoruz. Üzerine bayağı bir çalıştık. Evet, şimdi gemide yavaş yavaş seyahat ediyoruz. Bu gördüğünüz kısım Akrotiri. Biz adanın diğer ucundan gelmiştik, İya köyünden. Böyle bir hilal olarak düşünürseniz İya hilalin diğer ucu, Akrotiri de diğer ucu kalıyor. Biraz rüzgar olduğu için kaptanımız ufak bir değişiklik yaptığını söyledi. Normalde ilk volkan bölgesine, volkanların olduğu bölgeye gidecektik. Ama bu tarafta ilk buradan başlayalım dedi. Burada hem kırmızı biçi göreceğiz hem beyaz biçi göreceğiz. Biraz da oranın hikayesini anlatacaklar. Oraya gittiğimizde şu an böyle güzel seyrediyoruz. Çok da kalabalık değil. Bayağı boş yer var. 33 metrelik bir yattayız şu an. İnşallah sesim de düzgün geliyordu. Biliyorsunuz ki Viyana'da rüzgarlığımı kaybettiğim için bir daha rüzgarlık bulamadım. Böyle devam ediyoruz şimdi. Şöyle yatı da göstereyim size. Allah, bir yandan da sallanıyor yani, birazcık rüzgarlı bu olaylar. Çok rüzgar anneciğim. Haydi bir şey. Şimdi White Beach'in olduğu bölüme geldik. Şu gördüğünüz yer White Beach olarak geçiyor. Hemen yan tarafında da Red Beach'e doğru ilerliyoruz. Red Beach'i biraz gezdikten sonra bir 10 dakika sonra da yüzme molası vereceğiz orada. Bakın hemen şurası da Red Beach oluyor. Gözüküyordur umarım. Çok güneş var, göremiyorum ben. Burası da White Beach. Buranın en ünlü plajları, işte denize girecek yerlerinden birkaç tanesi. Evet, şimdi burası Akrotiri Beach olarak geçiyor. Buraya geldik. Burada denize giriyoruz. Yaklaşık 1 saatlik bir vaktimiz var. İster denize atlayabiliyorsunuz, isterseniz de ileriden merdiven kurdular. Oradan inebiliyorsunuz. Bakın şu an hemen giriyorlar burada. Ya buradan atlayabiliyorsunuz ya da biraz daha ileride merdivenden iniyorsunuz. Onlar da İngiliz bir çift, çok da tatlılar. Bayağı da konuşkanlar. Böyleli. Dedik ki bu sıcak bize az geldi. Bir de dedik şöyle bir aktif volkanı görelim, bir yanalım. Bir cehennemin tadına varalım. Şimdi turumuz bizi Santorini'deki aktif volkanın olduğu adaya getirdi. Burada orayı göreceğiz. Eğer hava çok rüzgarlı olmazsa drone'u da kaldırıp böyle tam olarak içini çekmeyi planlıyorum. İnşallah bunu yapabilirim. Gördüğünüz gibi bütün kayalar burada simsiyah volkandan dolayı. Daha önce biliyorsunuz ki Santorini yuvarlak bir adaydı. Volkan patlıyor. Patladıkça ortası çöküyor. O yüzden böyle hilal gibi kalıyor. Vesaire vesaire. Değişik hikayeleri var. Bizi çıkarttılar buraya. Volkan göreceğiz diye. Hiçbir şey göremedik. Nerede benim lavlarım, fokur fokur lav kaynamasını bekliyorum. Öyle hayal ettim ben burayı. Oh, sadece ufak bir yerde duman tutuyordu, o kadar. Nerede benim lavlarım? Evet, artık yavaş yavaş volkanik adadan ayrılıyoruz.
gün batımına doğru İya köyünün o taraflara devam ediyor. Bu arada yelkenleri açtılar, güzel güzel müzikler çalmaya başladılar böyle gün batımına uygun. Bir de kadehte şarap da ikram bugün batımını izlemek için. Biliyorsunuz ki Santorini'de söylenenlere göre en güzel gün batımı oluyormuş. O yüzden aslında bir de bu turu şöyle güzelmiş vesaire falan dedik. O yüzden bu turu seçtik. Böyle size de örnek olsun, eğer gelirseniz, eğer vaktiniz de olursa tabii böyle bir tur yapabilirsiniz. Bence çok mantıklı. Ve şimdi hazırsanız o zaman yavaş yavaş sizi gün batımıyla baş başa bırakıyorum. Evet, şimdi güneşi de batırdığımıza göre artık Fira'ya doğru devam ediyoruz. Teleferikle yukarıya çıkacağız. Ardından biraz Fira'yı gezeceğiz. Ondan sonra artık gemimize devam. Suratım nasıl yanmış ama. Şimdi gemiden indik. Size demiştim ya, teleferikle olan limana bırakacaklar, biz oradan teleferikle çıkacağız diye. Öyle olmadı, orası çok yoğunmuş. Dediler ki yine aynı yere gideceksiniz. Aynı şekilde transferle merkeze geçeceğiz. Bizim için daha iyi oldu çünkü inerken 6 euro ekstradan bilet almamız gerekecekti. Bize gemi yukarıdan aşağı inmemiz için zaten bilet vermişti. Tekrardan böyle gidince o bileti kullanıp öyle gemiye varmış olacağız. Böyle ufak da bir bilgilendireyim istedim sizi. Bakın, gemimiz yine burada. Teknemiz, gemi, tekne hepsi birbirine girdi artık bugün. Bütün deniz ulaşım araçlarının hepsini kullanmış bulunuyoruz. Ama gün batımı da güzel şimdi. Şehir merkezine doğru devam ediyoruz. Evet, artık hazırsanız teleferiğe biniyoruz ve gemimize doğru devam ediyoruz. Santorini maceramız burada son buluyor arkadaşlar. Neyse, teleferiğe de binmedik demeyeceğiz. Gelirken bineydik, çok güzeldi. Tam böyle gün batımına doğru çok iyi olurdu ama kader kısmet, artık yapacak bir şey yok, bakalım. Bu arada son kalan gemi bir Vista diye bir gemi var. Bir de bizim gemi var. Onun dışında başka hiçbir gemi yok. Sabah 7 tane gemi gelmişti. Sadece 2 tanesi burada duruyor. Onlar erkenden ayrılıyorlar buradan. Bizim gemi saat 12'ye kadar. Burada şu an saate bakıyorum 22-26 dedik ki erkenden gidelim artık. Yani bir de sonlara kalmayalım çünkü 10.30'da son şey var. 10.30'da son teleferik var. Teleferik ücreti 6 TL yalnız. Abo! 6 euro teleferik ücreti de. Son şeye kalmayalım dedik, o yüzden böyle erken gidelim dedik. Bir de yorulduk gerçekten, bugün yordu ama çok güzel yerler gördük, gezdik diye düşünüyorum. Böyleli. Bugün de bitti. Gelirken çok zorluklar yaşadık. Yani normalde en son 12'de kalkıyordu. Büyük ihtimal biraz sarkıtıp bizi 12'ye getirdiler. Beklettiler öyle. O yüzden bunu hiç sevmedim. Bu durumdan hiç memnun değilim. Biz orada 1 saat boyunca beklettiler. Bir de o kadar sıcaktı ki filika, inanılmaz böyle ter döktük yani orada beklerken. Öyleli. Artık bugünü burada bitiriyoruz. Yarın Mykonos'ta görüşmek üzere. Mykonos, Ege Denizi'nde yer alan ve beyaz badanalı evleri, dar sokaklarıyla ünlü bir Yunan adasıdır. Mykonos kasabası, küçük Venedik adı verilen renkli evleri ve labirent gibi sokaklarıyla ziyaretçilere keşif dolu bir deneyim sunar. Ada taze deniz ürünleri ve yerel mezeleriyle de mutfak kültürünü ön plana çıkarır. Hem eğlenceyi hem de huzuru bir arada sunan bu ada, her köşesinde fotoğraf çekilecek güzellikler de barındırır. Günaydın herkese. Mykonos'a geldik. Gemi yanaşamadığı için yine teknelerle adanın merkezine transfer olduk. Adanın merkezini biraz dolaştıktan sonra işte o Little Venice dedikleri renkli evlerin olduğu yere gittik. Daha sonra
değirmenlerin olduğu yere gittik. Biraz ara sokaklarda böyle bir dolandık, bir baktık neler var neler yok diye. Daha sonrasında da Paradise Beach denilen, Super Paradise denilen bir yere geldik. Burada işte buranın en meşhurlarından işte Paradise Beach var, Jekio var. Burada da Talas diye bir restoran var. Buralara biz rezervasyon yaptırmadığımız için, her şeye son dakika karar verdiğimizden dolayı hiçbirine rezervasyon yaptırmadık. O yüzden mekana giremedik ama zaten iyi ki de giremedik çünkü kişi başı 130 euro dedi Paradise Beach. Zaten yer de yok. Ondan sonra Jekio zaten inanılmaz pahalı. Ondan sonra bir de aslında adanın diğer tarafında Scorpios var. Bu Bodrum'da da var. Burada da var. En meşhur yerlerinden bir tanesi. Aslında Scorpios'a gitmek istedik ama ben bir haftadır bakıyorum rezervasyon yok. Hep dolu, hep dolu. Bugün neyse aradık vesaire yine rezervasyon yok. Böyle adada mı kalsak acaba diye düşünüyorduk hani merkezde, yoksa başka bir şey mi yapsak diye baktık. Bir de tekne turları da var bu arada. İstiyorsanız buradan Naxos ve Paraso da götürüyor. Onlara da baktık ama onlar sabah çok erken kalkıyor. Bizim gemi anca saat 10'da yanaştı. Biz 10.30'da adaya ayak basabildik vesaire falan derken. O yüzden onu da yapamadık. En son dedik ki o zaman otobüslere binelim, Super Paradise'ın oraya gidelim. En azından burada denize girebiliyoruz. Çünkü buranın halk tarafı da var. Yani ücretsiz olan tarafı da mevcut. Şimdi size orayı da göstereceğim. 2 tane otobüs yeri var merkezden buralara gelebilmek için. Bir tanesi Elia Beach tarafına gidiyor. O hemen limanın o tarafta. Diğer fabrika denilen bir bölge daha var. O fabrikadan da araçlar kalkıyor. İşte bu Super Paradise'a, Jekio'ya bilmem ne vesaire falan oralara geliyor. Aklınızda bulunsun. Biz fabrikadan Super Paradise yazan dolmuş diyeyim artık. Bizde dolmuş diye geçiyor. Dolmuşlara bindik. Ondan sonra buraya doğru geldik. Şimdi hazırsanız denizi göstereyim size. İnanılmaz güzel gözüküyor burası. Biz burada Talas diye hemen bakın şuradaki yer var. Orayı da göstereceğim size. Oraya geldik. Orada yer bulabildik. Deniz tarafına girmedik çünkü orası da pahalı. Bu arada eğer burada şezlonglara gelirseniz önden arkaya doğru fiyatlar değişiyor. Yani ön taraftaki şezlonglar 130 euro ise arkaya doğru işte 80, 50 vesaire falan diye gidiyor. Buraları zaten pahalı olduğunu biliyoruz. Mykonos zaten hani artık Türkiye ile yarışabilir bir derecede, yani Bodrum'da yarışabilir bir pozisyonda fiyat konusunda. Böyleli ufak bir bilgilendirme yaptıktan sonra o zaman şimdi size denizi göstereyim, biraz etrafı göstereyim. İşte bu mekanları göstereyim. Bir de bizim oturduğumuz yeri de göstereceğim. Orası bize fiyat olarak biraz daha uygun geldi bu arada diğerlerine göre. O zaman Mykonos gezimiz başlasın diyorum. Bakın size bahsettiğim Paradise burası. Paradise Beach dedikleri. Burası hemen halk plajı, ücretsiz. Burada ama şemsiye vesaire falan yok. Kendi şemsiyenizi getirirseniz burada denize girebilirsiniz. Bakın orada zaten insanlar giriyorlar. Orası ücretsiz olan kısım. Burası size dediğim bizim de olduğumuz Talas Restoran ve Beach. Biz restoran tarafına oturuyoruz. Bir de şu yukarıda gördüğünüz Jekio var. Orası da yine Mykonos'un en ünlü yerlerinden bir tanesi ama gelmeden önce mutlaka rezervasyon yaptırın. Hazırsanız şimdi şöyle bir denize bakalım nasılmış burası. Bu arada eğer bu taraflara geleceksiniz, yani yine gemiyle de gelirsiniz, normalde gelirseniz her şeyinizi önceden ayarlayın. Çünkü inanılmaz dolu oluyor Mykonos ve aşırı derecede turist var. Özellikle geceleri restoranlara falan gideceğiniz her yere mutlaka ama mutlaka rezervasyon yaptırın. Biraz da fazla rüzgar var. İnşallah sesim de düzgün geliyordur. Şimdi şöyle bir denize bakalım. İnanılmaz gözüküyor bu arada deniz. Ve ufak böyle çakıllı gibi galiba, bakalım. İlk önce bir. Evet, ufak çakıllı bir plajı var. Bu arada istediğiniz zaman gemiye de binebiliyorsunuz. Biz burayı işte biraz böyle denize girip bir şeyler yiyip içtikten sonra gemiye gidip üstümüzü değiştireceğiz. Akşam için dedik ki hazırlanalım. Akşam hani belki merkezde bir iki bir şeyler içeriz. Bu konusunun eğlencesine bir bakarız vesaire diye. Şimdi bir de size bizim olduğumuz yeri göstereyim. Bence bayağı güzel orası. Ben sevdim. Yani mekan çok şık dizayn edilmiş. Rüzgardan inşallah sesim de geliyordur. Böyle de çok da sıcak, yoruldum.
Evet, şimdi aslında konuşamadım. Çok koşturduk. O kadar güzel bir yere geldik ki gün batımını izleyebileceğiniz Mikonos'taki en iyi yer. 180 Sunset Bar denilen bir yer. Biz 10 dakikayla gün batımını kaçırdık çünkü gemiden biraz geç çıkmak durumunda kaldık. İşte diğer şeyi bekledik, filikayı bekledik vesaire falan. Ama mekan inanılmaz güzel. Kişi başı 15 euro verdik. İçerisinde bir içecek daha büyük bardan alıyorsunuz. İşte rezervasyon yaptırmak isterseniz yaptırabilirsiniz tabii ki de gün batımına. Ama yemekli rezervasyon kabul ediyorlar. Şimdi sizi mekana götürüyorum. Mekanı gezdiriyorum. Bayılacaksınız buraya. Mikonos'a geldiğinizde mutlaka burayı kaydedin. Özellikle sunset zamanı inanılmaz iyi. Bakın mekan burası. Tamamen tüm Mikonos ayaklarınızın altında. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Herkes zaten şurada fotoğraf çektiriyor. Mekan daha böyle devam ediyor ileriye kadar. Evet, şimdi Paraportiani'ye geldik. Burada bir şeyler yiyip içelim dedik. Bu arada yorumlara baktığımızda şu aşağıda Nikos Tavern var. Bir de Paraportiani var. Nikos Tavern 3.9 almış, Paraportiani 4.5 almış Google'da. İkisine de neredeyse yaklaşık aynı yorumlar var. O yüzden bize dedik ki Paraportiani'yi seçelim ama Nikos Tavern daha dolu gördüğünüz gibi. Ama bizim seçimimiz Paraportiani'den yana oldu. 2 kişilik böyle karışık deniz ürünleri tabağı varmış. 60 euro dediler. İçerisinde işte kalamar var, karides var, işte birkaç tane daha şey var, böyle ahtapot var. Öyle karışık bir tabakları varmış. 60 euro dediler. Bir de yanına uzo söyledik bir tane. Şimdi burada biraz bir şeyler yiyip içelim. Ondan sonrasında artık gemimize devam edeceğiz burada. Böyleli. Milos Adası, Ege Denizi'nde yer alan volkanik kökenli ve doğal güzellikleriyle ünlü bir Yunan adasıdır. Sarakiniko ve Kileftiko gibi plajları, bembeyaz kayalıkları ve turkuaz sularıyla dikkat çeker. Ada aynı zamanda Venüs de Milo heykelinin bulunduğu yer olarak tarihi bir öneme sahiptir. Lezzetli deniz ürünleri ve huzurlu atmosferiyle Milos, sakin bir tatil arayanlar için ideal bir destinasyondur. Günaydın, günaydın. Sabah erkenden gemimiz Milos'a yanaştı ve şu an Milos'taki en güzel beachlerden, en güzel yerlerden bir tanesi olan Sarakiniko denilen bir yere geldik. Burası böyle bizim şey gibi düşünebilirsiniz, Kapadokya gibi düşünebilirsiniz. O taşlar böyle denizle buluşmuş. Karakteristik olarak çok güzel bir yapıya sahip. Ama denize girilecek çok fazla bir şey yok, böyle hani kumsal vesaire falan yok bu tarafta. Diğer taraflarda var. Yunanistan'ın 2017 yılında en güzel adası seçilmiş burası. Seçilmesinin nedeni de adada hiçbir şey yok neredeyse. Daha yeni yeni turizme başlıyor ada. O yüzden bakir bir ada. Geldiğinizde sizler de burayı ziyaret edebilirsiniz. Şimdi bir de drone kaldıracağım, artık drone'u kesinlikle kullanacağız. Bir de tepeden bakalım burası nasılmış acaba diye. Böylele o zaman Milos gezimiz başladı. Evet, şimdi diğer taraftan çıktık. Otobüsle yaklaşık bir 20 dakikalık bir mesafede Polyahori denilen bir yere geldik. Burası da buranın en güzel plajlarından bir tanesiymiş. Bunlar da teknede aldığımız, yani gemide aldığımız turun içerisine dahil olan bir ada keşfi. Şöyle söyleyeyim size, biraz fiyatlar yüksek. Onu baştan söyleyeyim yani. Kaç? 60 euro, 20 euro, 70 euro bilmem ne vesaire falan. 2 kişilik tabii bu söylediklerim. Hani buradaki şu arkamda görmüş olduğunuz yer. Zaten burada 2-2,5 saat vaktimiz var, dedik ki hani hemen böyle bir gölge bulalım, orada hani duralım, bir şeyler içelim, o sırada denize girelim vesaire falan derken dedik ki yapacak bir şey yok yani. Ada yani plaj tarafı şurası, şurada şöyle bir şezlonglar vesaire falan var. Burası böyle tamamen geliyor. Bayağı büyük, denizi de güzel. Şimdi burada birkaç saat geçireceğiz. Ardından adanın merkezine gidiyoruz. Gemimizin bizi indirdiği yere, gemimizin bizi indirdiği yere gidiyoruz. Orada da biraz vakit geçireceğiz. Daha sonra artık gemiye binip sabah Atina'da size merhaba diyeceğim.
Böylelim. Ada bu arada güzel. Tam turizme açık olmadığı için belli başlı yerlerde sadece işte böyle yerler var. İşte denize girebileceğiniz işletmeler bilmem ne vesaire falan. O yüzden olanlar da tabii doğal olarak pahalı oluyor. Böyleli. O zaman biraz şöyle bir şu plajı bir görelim. Belki yine drone kaldırırız, böyle tepeden güzel bir görüntü elde ederiz. Vesaire vesaire. Çok konuştum yine. Ben sizi gezdiriyorum. Boş verin. Evet, saat 2:20 geçiyor. Şimdi Adamantas'a geldik. Yani sabah gemimizi bıraktığı yere geldik. Turumuz burada sonlandı. Şimdi dedik ki biraz şöyle bir içeriği gezelim. Burası adanın merkezi. Adanın merkezini gezelim. Şöyle ufak bir çarşısı varmış. Oraya bir bakalım. Neler var, neler yok. Belki görürsek bir şeyler yeriz. Emin değilim. Bize hiç belli olmuyor. Ama gemide de bugün güzel yemekler varmış. Deniz ürünleri, suşiler, müşler, bilmem neler, bir sürü şeyler var dediler. Normalde saat 3'te bitiyordu gemideki yemek. 3:20'ye kadar uzattılar. Böylelim. Şimdi biraz adayı turlayalım. Bu arada otobüsten midir nedir? Artık böyle otobüs mü tuttu ne olduysa bir mide bulantısı da söz konusu. O yüzden biraz keyifsizim. Şimdi yavaş yavaş geziyoruz, bakalım neler var neler yok. Milyos'ta sahil boyunca böyle yemek yiyeceğiniz yerler var. Aynı zamanda az önce bir yer çektim. Böyle diğer taraflara, işte o bizim gideceğimiz yerlere tekneyle de gidebiliyorsunuz. Bence tekne çok mantıklı bu arada. Yarım gün ya da tam gün olarak tekneleri kiralayabiliyorsunuz. Gelmeden önce araştırın derim. Eğer biz böyle bir şeyi bilseydik hiç böyle şeyle uğraşmazdık. Hani gemiden tur almazdık. Gelirdik burada tam günlük ya da yarım günlük turu alıp bütün yerleri o şekilde gezerdik. O daha mantıklı ve daha güzel geldi bize bu arada. Böyle de şimdi gemimize doğru devam ediyoruz. Bakalım bugün gemide neler yapacağız. Olimpiyatlar da varmış. Onları da izleyebiliriz aslında. Yapacak birçok şeyimiz var ya gemide. Diskolarımız var, eğlencelerimiz, karaoke'miz vesaire ama bugün akşam olimpiyatlar olduğu için karaoke izleyemeyeceğiz. Böylelim. Evet. Odaya geldik, biraz dinlendik. Biraz da yemek yedik çünkü bugün deniz ürünleri günüymüş. O yüzden işte suşiler, kahramanlar, karidesler ne ararsanız hepsi vardı. Eğer deniz ürünleri seviyorsanız güzel ama ben sevmediğim için o yüzden bana hiç uymadı bu arada. Şimdi yavaş yavaş artık Milyos'tan da ayrılıyoruz. Sabah Atina'da uyanacağız. Atina'yı gezeceğiz. Eğer isterseniz Atina'da işte Akropol'e çıkabileceğiniz, şehir merkezini gezebileceğiniz turlar var. Bu Selanik için de var. Ama biz Atina ve Selanik'i daha öncesinde çok gezdiğimiz için o yüzden dedik ki böyle bir şey gerek yok, almayalım, kendimiz gezelim. Birkaç güzel noktalarımız var. Eğer yapabilirsek oraya götüreceğim sizi. Onun dışında zaten eğer Atina ile ilgili daha fazla öneri isterseniz YouTube kanalında Atina ile ilgili bir sürü video var. Bir sürü hem yemek videosu hem Atina'da neler yapılır, nerede kalınır vesaire vesaire. Bununla ilgili birçok video var. Onlara bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada hazır YouTube kanalından da bahsetmişken tabii ki kanalı takip edip beni izlemeyi unutmayın. Lütfen diyorum, bildirimi, zildirimi ne bulursanız her şeyi açın, altına bol bol yorum yapın. Etkileşimler olsun, bitsin. Bu arada az önce yine konuştuk ama gemi turu gerçekten güzelmiş. Yani şöyle tüm gün orada geçirip ondan sonra işte gece gemiye gelip sabah başka bir yerde uyanmak ve sadece tek valiz açmak. Çünkü geldik, tüm eşyaları, dolapları yerleştirdik, her şeyimizi yerleştirdik ve kaç tane yer gördük resmen. Bu benim çok hoşuma gitti. Her sabah başka bir yerde uyanmak üzerine işte farklı şeyler güzeldi ya. Bence gemi turu eğlenceli geçti. O yüzden ben bunu sevdim. Bakalım bir gemi daha düşünüyoruz. Eğer olursa bakalım nereleri olacak. Neresi olur sizce? Artık bir İskandinavya vesaire falan olabilir mi? Böyle fiyortlara falan mı gitsek acaba? Ne yapsak diye düşünüyorum. Kuzey ışıklarını da göremediğimize göre kuzey ışıklarını fiyortlarla birlikte birleştirebiliriz belki. Böyle bir
şeyler var. Her neyse onlara gelince bakarız zaten. Şimdi yavaş yavaş Milos'tan ayrılırken bu güzel manzarayla sizi baş başa bırakayım. Şu an saat 10.56. Normalde eğer Atina turunu alsaydık Akropolis de dahil sabah 7.30'da işte toplantı yerinde olup oradan çıkmamız gerekecekti. Ama biz Atina'yı daha öncesinden gezdiğimiz için ve dün size de Atina ile ilgili merak ettiğiniz bir şey varsa YouTube kanalındaki Atina vloglarına bakabilirsiniz dedikten sonra şimdi hemen merkeze geldik. Burada birkaç deneyeceğimiz yer var. Onları aslında daha önce çekmiştim ama Reels olarak çekmemiştim. Şimdi onları Reels olarak çekeceğim. Böyle birkaç tane yemek durağımız var. Onları yaptıktan sonra gemimize devam edeceğiz. Gemi yarın sabah Selanik'te olacak. Daha sonrasında Kuşadası ve turumuz zaten bitecek. Ama şimdi gelin bakalım bir Atina lezzetleri nasılmış? Evet, valizlerimizi gördüğünüz gibi şu arkaya bıraktılar. Sabah kapının önüne bırakmıştık. Artık gemiden çıkış yaptık, karaya ayak bastık. Yeni tatillerde, yeni destinasyonlarda görüşmek üzere. Şimdiden kanalı, Instagram'ı, işte bildirimi, zildirimi ne varsa açıp altına bol bol yorum yapmayı unutmayın. Eğer merak ettiğiniz bir şeyler olursa yorum olarak belirtin ya da Instagram DM'den de yazabilirsiniz. Hemen cevaplarım ben. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Güzel bir tatildi bence.